Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarız iyisinizdir. Bugünkü videomuzu Almanya'nın soğuk, karlı bir kış akşamından başlatmış bulunuyoruz. Evet, artık kış tamamen geldi Evet, buraya. Almanya'ya resmi olarak kış geldi, ilk kar yağdı. Bugünkü videomuzda neden Almanya'ya göç ettiğimizi, kırılma noktalarımızı konuşacağız. O yüzden bugünkü konu bizim için bayağı heyecan verici. Çünkü bayağı bir geriye döneceğiz. Neden bu yola çıktık, neden buraya göç ettik, neden Almanya'yı seçtik gibi soruların cevabını birbirimize sorular sorarak vereceğiz. Eğer hazırsanız kendi aramızda başlayalım. Biliyorsun ki sosyal medyada göç edenlere, göç etmek isteyenlere karşı hep bilinç var. Yani ülkenizi bıraktınız, bu vatana ihanettir. Ondan sonra yani her şeye rağmen ülkeni bırakmamalıydın, kendi çıkarların için bunu yaptın gibi hep kötü eleştiriler var. Biz ve bizim gibi göç edenler için. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sence haklılar mı? Yani gram haklı değiller. Öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, göç etmek gerçekten çok zor bir süreç ve çok zor bir karar. Ama bir insan elindeki mücbir sebeplerden dolayı bu kararı aldığı zaman gemileri yakmış demektir. Yani sen o insana o saatten sonra ne söylersen söyle, o insanı vazgeçiremeyeceksin. Anladın mı? Yani e, hiç kimse kalkıp da o sürece, yani o adam o kararı veresiye kadar hiç kimse kalkıp elinden geldiği şekilde o insanın haklarını savunmadan, hiç kimse kalkıp o insana psikolojik destekte bulunmadan ya da o insanın hayat standartlarını etkileyen faktörlerin iyileşmesinde rol oynamayarak bu insanı nasıl eleştirebiliyorlar ki? Senin ya da benim vatanseverliğim Almanya'ya göç etmemizle mi kıyaslanıyor? Ona bakarsan ben burada kendini vatansever ilan eden çoğu insanın aksine askerliğimi yaptım. En basitinden ülkemde çalıştım, ülkeme hizmet ettim. Yapmış olduğumuz ürün geliştirmelerle ülkemize bir Alman firmasından 3 tane 4 çeşit ürün için 4 milyon euroya yakın para soktuk. Her şeyden önce ben bu kararı niye aldım? Öncelikle bunu anlamak gerekiyor. Ya da sen ya da buraya göç etmeyi isteyen başka insanlar. Herkesin kendine göre haklı sebepleri var. Ve gerçekten de kafasına koyup bu haklı sebeplerin artısını eksisini tartıp kafasına koyup göç etmiş insanlara hiç kimsenin herhangi bir şekilde eleştirme yapma hakkı yok. Yani şimdi biz de istemezdik ülkemizi terk etmek tabii ki de. Ama belli ki ülkemizde iyi standartlarda yaşayamıyorduk ki. Ya da hayal Bir şeyleri ettiğimiz hayal standartlarda ya da ettiğimiz hak standartları. ettiğimizi düşündüğümüz standartlarda. Evet, yani. Adını ne koyarsan koy. Aynen öyle. Daha iyi şartlar için biz göç ettik. Birazdan ikimizin de kırılma noktalarını konuşacağız. Neden bu Evet. kararı verdik? Ne etken oldu bu kararımızda? Hepsini konuşacağız. Ama yani genel itibariyle bir insan ülkesini bırakıp ana dilini, memleketini, akrabalarını, ailesini Yetiştiği bırakıp, ortama. yetiştiği ortamı bırakıp başka bir yere göç etmeye karar veriyorsa onun haklı sebepleri vardır diye düşünüyorum. Bizim tabii için ki de. diğer insanlar için de bu geçerli. Ya keyfi de yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Keyfi de yapabilir. Kimsenin kimseye söz söyleme hakkı yok ya da eleştirme hakkı yok. Ben gelir sana derim ki, örnek veriyorum, ya ben bu hayatımdan memnun değilim. Şu sebeplerden dolayı memnun değilim. Ve ben göç etmeyi düşünüyorum. Ne dersin? Ya o zaman Sen, söylerim ya yapma, ülkeni bırakma mesela. ama yine sen benim vatanseverliğimi sorgulayamazsın Hı hı. ki. Ya da bu kolaya kaçmak değil ki. Aslında göç etmek en zoru. Tabii ki zor. Yani ülkende kalıp bir şeyleri kabul etmeye çalışmak daha Olabilir. kolay. Evet, bu kararı alabilmek. Zaten çevremizde bize bunu söylüyorlar ya, biz Türkiye'ye Evet. gittiğimizde de daha ilk göç ettiğimiz ilk yıllarda, ilk aylarda diyeyim daha çok söyleniyordu. Ya ne iyi ettin, en doğru zamanda gittin, iyi cesaret ettin, iyi alıştın, iyi adapte oldun diyorlardı hep.
Ama işte arka planını bilmiyorlar. Yani Orası yaşadığımız öyle. ne zorluk, Şunu bütün demek zorluklara istiyorum. dair hiçbir türlü fikirleri yok Tabii yani. ki ama ben şunu demek istiyorum. Yani insanlar bunu bir cesaret olarak görüyor bu adımı. Geride bıraktıkların, verdiğim bu karar, yeni bir yere adaptasyon çoğu insanın aslında cesaret edemediği, istediği ama nasıl olacak ki deyip çekimsel kaldığı bir konu. Ya kesinlikle katılıyorum çünkü gerçekten çok zorlu bir süreç. Ama hani doğru araştırmaları yapıp doğru sonuçlara ulaştığında da gerçekten seni bir adım daha ileriye taşıyan bir süreç. Yani ben göç etmek istiyorum. Örnek veriyorum, nereye gideyim? Gözünü kapat, dart at. Avrupa'da hangi ülke gelirse böyle bir göç etme şekli yok. Ya da en kolay Google'layıp en kolay hangi ülkeye gidebilirim gibi bir göç etme şekli yok. Sen şimdi o ülkeye gittin, girdin, tamam, her şey iyi, güzel, hoş. Peki sonrası? Yani, Bürokrasisi, toplumsal hayatı, dili, sonrası. hı hı, Asıl irdelemen gereken, araştırman gereken sonrası. Her ülkeye öyle ya da böyle bir türlü giriş yapabiliyorsun. Ama sonrasında neler hı geliyor? hı. Vatansever adam ülkesi için çalışıp çabalayıp bir değer üreten Bir değer adamdır üreten. benim Aynen gözümde. öyle. Yani oturduğun yerde lafla gemi yürümüyor. Kimse Hı hı. kusura bakmasın yani. Öyle tabii ki de doğru. Sen neden göç etme kararı aldın? Yani senin kırılma noktan neydi? Benim kırılma noktam gerçekten bir anda oldu. Zaten adı üstünde kırılma noktası. Tamamen bir anda Hı hı. Almanya'ya göç edeyim noktası değildi bu. Ben bu ülkede mutlu olmayacağımı anladığım bir kırılma noktam var. Evet. Yani o da şöyle, mezun oldum, hemen işe girdim. Çok sevdiğim bir işte çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar diğer videolarımızda da bahsetmiştik ama tekrar etmiş olayım ilk kez bizi izleyenler için. Ben yüksek kimyagerim, eşim yüksek kimya mühendisi ve ikimiz de kozmetik sektöründe ürün geliştirici olarak çalışıyoruz. Ve gerçekten yıllarımızı verdik bu sektöre. Çok da seviyoruz. Evet, Yani çok da ünlü aşığız. kişilerle çalıştık. Evet. Çok da ünlü markalarla çalıştık. Evet, çok seviyoruz işimizi. Hani o yüzden zaten sektör değiştirme gibi bir niyetimiz yok. Yani bu meslekte, bu sektörde devam etme hayaliyle zaten Türkiye'de de çalışıyordu. Ama ben şunu fark ettim ki ailemin yanında yaşamama rağmen herhangi bir kira, herhangi bir fatura gibi giderlerim olmamasına rağmen ay sonunda kazandığım parayla ben hayal ettiğim standartlara ulaşamayacağımı anladım bir Hı hı. noktada. Ya örneğin ben arabalara çok ilgi duyuyorum. Hayal ettiğim bir araba vardı o zaman. O arabanın o günkü fiyatına göre bir hesaplama yaptığımda ben en erken 50 yaşında o arabayı alabiliyordum. Yani dedim ki bu nasıl bir şey? Yani ben yıllarımı vereceğim, çalışacağım, didineceğim. Bir makine parçası için Evet ki baktığınız o zaman. zamanın parasıyla böyle 50 yaşında alıyordum. Enflasyonun devamlı arttığını, her şeyin devamlı Oho. zamlandığını düşünürsek o 50 yaş olmayacaktı zaten. 150 oldu zaten şu anda. O yüzden dedim ki yani ben ömrümü verip sadece bir araba 50 yaşında alabilmek için mi? Yani ev falan hayal zaten. Bir de düşünün diyorum ya ailemin yanındayım. Peki ben yalnız yaşasam ya da ben evlendiğimde ne olacak? O da benim durumumdu. Evet, o yüzden benim kırılma noktam bunu hesapladığımda, önüme koyduğumda istediğim şeylere ulaşma zorluğumu fark ettim. Mesela piyanodan da bahsedeyim. Yani piyano almak Hı hı. çok istiyordum. Çok büyük hayalimdi. Ama hesaplıyordum. 6 ay maaşımın %80'ini kenarıya koyarsam, bu ne demek %80'ini kenarıya koymam? Ben 6 ay boyunca Hı hı. hiçbir şekilde sosyalleşemeyeceğim. Tabii ki En de. fazla dışarıda bir dondurma yerim yani. Onun dışında ekstrem bir konsere gitmektir, bir tiyatroya, sinemaya gitmek, bunların hiçbiri olmadan evden işe, işten eve gidip 6 ay yaşarsam istediğim piyanoyu alabiliyordum. Dedim ki bu bir hayat mı yani? Bu böyle olmaz. Sonra bir anda dedim ki yok ben bu ülkede mutlu olamayacağım. Daha iyi standartları olan, çalışanlara daha çok değer verilen, alım gücü yüksek olan bir yere benim göç etmem gerekiyor dedim. Ve bu serüven bu şekilde benim başladı. Kırılma noktam buydu yani. Peki senin nasıldı? Benimkisi birazcık trajikomikti yani. Çünkü neden? Bir gün akşamleyin, Allah'a hamdolsun her zaman buzdolabım doluydu ama bir gün böyle canım sucuk istedi. Sucuk ekmek yapmak istedi, ayıptır söylemesi. Ondan sonra arkadaşlar gittim bir markete, sucuk aldım ve alırken ay sonunu düşünmeye başladığımı fark ettim.
Hani ben bu sucuğu alırsam ay sonunu idare edebilecek miyim diye. Çünkü İstanbul'da yaşıyorum. Ha, bu arada İstanbul'da da öyle Ataşehir gibi, hani Bebek gibi, Nişantaşı gibi bir yerde de yaşamıyorum. Yani Ümraniye'de e, Mütevazi. mütevazi bir Normal bir apartmanda apartman da dairesi. yaşıyorum. Evet, o da 1+1'di zaten. Yani maaşımın o zamanlar hesapladığımda %47'si 48'ine yakın kısmı kiraya gitmek zorundaydı. Bunun üstüne elektrik, su geliyor, telefon geliyor, interneti geliyor, zartı geliyor. Dışarı çıkıyorsun, işe giderken yol parası yapıyorsun. O zamanlar işte sen biliyorsun arabam vardı, bir tane araba almıştım. Onun kredisini cüzi miktarda bile olsa ödüyordum. Hı hı. Yani o sucuğu alırken ay sonunu düşündüğümü fark ettim. Ondan sonra eve geldim. İşte ayıptır söylemesi akşam sofrasını kuruyorum. Ya dedim ki ben az önce ne yaşadım? Ben yüksek mühendisim, düzenli bir işim var. Bunun dışında arkadaşlar ben müzisyenim. Bir de ben akşamları Taksim'de sahneye çıkıyordum. Akşamları sahneye çıkıyorum. Ama ben hala bir paket sucuk alırken ay sonunu düşünüyorum. Ne oluyoruz dedim ya. Sen yine hani arabadan bahsediyorsun. Anlatabiliyor Evet. muyum? Ben sucuktan bahsediyorum. Dedim ne oluyoruz ya? Ben böyle bir hayat istemiyorum. Yani sucuk bir lüks mü? Değil. Normalde her insanın ulaşabileceği bir şarküteri ürünü. Ama Olmalı. Öyle olmalı öyle yani. olmalı. Ama ben bunun için neden ekstrem çaba vermek zorundayım ya? Ya da neden ben bir sucuğu alırken, ya da arkadaşlar konu sucuk da olmasın, konu canımızın çektiği herhangi bir şey olsun. Hı hı. Ki bir de yani sucuk bizim kültürümüz. Ben kendi kültürüme ulaşabilmek için ay sonunu neden düşünüyorum ya? Ondan sonra dedim ki ben bu yaşadığım hayatı kendime yakıştırmıyorum ya. O anda uyandım. O anda uyandım ve artık çevremdeki çoğu şey beni daha çok rahatsız etmeye başladı. Örnek veriyorum. Benim komşum benim arabamın hakkında neden yorum yapma hakkına sahip? Bir dış baskıda Tabii seni ki de rahatsız ondan etmeye sonra başladı. toplumsal baskıyı fark etmeye başladım. Hı hı. Ondan sonra dini baskıyı fark etmeye başladım. Ya düşünsene bizim ülkemizdeki insan kesimine bak. Yani İzmir'de deprem oluyor, bir sürü bina çöküyor ya da insanlar ölüyor. Tamam mı? Doğal afet yüzünden insanlar ölüyor. Onlar diyor İzmirli diyor. Bir halk topluluğu. Onlar İzmirli diyor. Yani böyle bir bakış açısının olduğu bir yerde yaşamak mümkün mü ya? Ben bu değerlerle büyümedim ki. O sebepten dolayı bu da benim kırılma noktamdı. Uyandım. Gerçekten. Yani üzerimdeki o toplumsal baskı yeleğini diyelim çıkardım, astım e, askıya. Dedim ki ben ne istiyorum? Ben nasıl bir toplumda yaşamak istiyorum? Ben ne istiyorum? Yani ben buna odaklandım. Hı hı. Odaklandıktan sonra işte e, oturdum ve araştırmaya başladım. Göç etme kararı almışım. Bunun için girişimlerde bulunmuşum. Bunun için başvurularda bulunmuşum ve gerisini Allah'a bırakmışım. Demek ki benim hakkımda hayırlısı buymuş ki Allah da bana bunu nasip etti. Hı hı. Ya ben bir şükürsüz insan olduğumu düşünmüyorum. Ben başka insanların cehaletinin bedelini ödediğim bir hayattan kaçmak istedim. Bu kadar basit. Bizim kırılma noktalarımız bunlardı. Ne yazık ki. Farklı farklı Mentalite ya. konular ama. Benimki mentaliteydi yani kısacası. Hı hı. Beni en çok teşvik eden mentaliteydi. İnsanlar Türkiye'de birbirlerini saygıyla, sevgiyle dinlese, Hı hı. tamam mı? Ve insanlar karşılarındaki insanı yargılamadan önce bir empati yapabilse, ki bunun da bence kaynağı saygıdır. Empati yapabilse zaten hepimiz kendimiz için, birbirimiz için savaşmaya başlayacağız. Evet. Tabii ki buna katılıyorum. Ya bu arada ben hani anlattım, tamam piyano dedim, araba dedim de hani bu sadece kırılma noktamdı. Sonra senin dediğin gibi benim de algılarım açıldı Tabii ki ve de. rahatsız olduğum şeyler bir bir sıralanmaya başladı onun arkasına. Senin dediğin gibi yani toplum baskısı, ağzı olanın konuşması, Evet. ondan sonra saygısızlık. İnsanların yani toplum olarak bir arada olmamız gerekirken hep birbirimize karşı bir savaş içerisinde olmamız. Tabii Yani ki de. tartışmalara meyilli olmamız, anlayışsızlık, empatisizlik, yani bunlar senin dediklerinin aynısını ben de düşünüyorum. Bunlar da ard arda gelince yani insanın elle tutulur artık bir şey bulamadığı aşamada zaten bu Evet. kararı alıyorsun. Artık tutunacak bir dalın kalmıyor. Benim de öyleydi. Tutunacak bir dalım kalmadı ve artık göç etmeye karar verdim. Peki
Göç etmeye ikimiz de karar Hı verdik. hı. Ondan sonra tabii ki de bunun için çalışmalara başladık. Evet. Tamam, biz ülkeyi terk edeceğiz. Bu kesin. Kafamızda birkaç yer vardır. Senin de vardır. Önce ben başlayayım izin verirsen. Hani ben üniversite 2. sınıfta Amerika'ya dil eğitimi için gitmiştim ve benim ilk yurt dışı tecrübem o zamandı. Türkiye dışında bir ülke gördüm, tecrübe ettim, insanlarını inceledim, hayat standartlarını gördüm, yaşamı gördüm. Hı hı. O zaman çok iyi hatırlıyorum. 1 TL 80 centti, düşünebiliyor Oo. musun yani? Buna rağmen orada Türkiye'ye göre birçok şey daha ucuzdu. İnsanların saygısı, anlayışı. Mesela o zaman yine baktığın zaman hani okul çağındayım. Şu anki yaşıma göre oldukça küçüğüm. Şu an aklıma gelenler, benim o dönemde dikkatimi çeken, Amerika'da dikkatimi çekenler mesela duraklarda insanların otobüs beklerken sıraya girmesiydi. Bu benim Hı hı. ilgimi çekmişti mesela. Hiç unutmuyorum onu. Bu Almanya'da da var. Bu Hollanda'da da var. Evet, Belçika'da da var. Avrupa'da da var. Yani sen o kişiden 10 dakika sonra geldiysen ilk gelecek otobüse ilk sen binmiyorsun. Biliyorsun ki senden öncekiler var ve sıranı biliyorsun. O çok hoşuma gitmişti. Ya işte ama bak bunun kaynağı saygı. Evet, saygı. Kesinlikle yani hak gözetmek. Tabii ki de. Ve otobüsten inerken de insanların sen inebil diye sırayla otobüsten inmesi. Bunu Almanya'da sosyal hayat konusunda da Almanya'da yaşadığımı ve bundan hani çok memnun olduğumu söylemiştim. Aynısı Amerika'da da vardı. Mesela bunlar dikkatimi çekmişti. Sonra yaya geçidi muhabbeti. Standart, bunu biliyoruz zaten. Saygı, yani özetle saygı ve bunların karşılığında devletin uygulamış olduğu, bunlara uyulmadığı takdirde büyük cezalar var. Bunlar da tabii ki de caydırıcı bir durum oluşturduğu için insanlar buna bir dikkat etmez, iki dikkat etmez. Sonra ağzının payını aldığı için buna dikkat etmek mecburiyetinde kalır. Evet. Beni o dönem bunlar etkilemişti. Daha da fazla hani şu anda aklıma gelmiyor. Dönecek olursam konuya, benim için önümde örnek bir tek Amerika vardı. Gidip tecrübe ettiğim. Ama Amerika'nın dezavantajları vardı benim için. Bir kere sektörel açıdan dezavantajı vardı. Uzak olması dezavantajdı. Tam ben de ona değinecektim. Arkadaşlarımız bilmiyorlar. Sen bir evin bir kızısın. Evet. Ve hani hiç ailenin yanından, üniversiteden bile ayrılmadığın Ayrılmadım. için. O yüzden çok uzak, yani dünyanın bin türlü hali var. Herhangi bir acil durum gerekse ilk uçakla gelmek bile 24 saat en erken. Tabii ki de. O da şansın olur, O da bilet bulabilirsen. bulabilirsen. Yani. O yüzden hani uzak olması benim için dezavantajdı. Hani ülkeyi tamamen terk etmek olmasın. Bir ayağım hep Türkiye'de kalsın istediğim için Avrupa daha mantıklıydı benim için. Avrupa'da Almanya'yı seçmemin sebebi de tamamen sektöreldi. Kariyerimi düşündüğüm için de. Çünkü biliyordum Türkiye'de çalışırken de ham maddeler, tedarikçiler hep çoğu Almanya menşeiydi. En basitinden BASF BASF yani. mesela. O yüzden Almanya'ya daha sıcak baktım. Almanya'nın havası beni korkutuyordu. Onun dışında Almanya ile ilgili herhangi bir ön yargım yoktu açıkçası. Ama benim de hiç olmamıştı, evet. Almanya'yı yani seçmemin sebebi buydu ve sonradan araştırmaya koyuldum. Sen neden Almanya'yı seçtin? Valla ikimiz aynı sektörde çalıştığımız için benim de tamamen seçme sebebim hani Almanya'ya gideyim, çok fazla para kazanayım, böyle bir şey değildi. Beni zaten biliyorsun, az önce de anlattım arkadaşlar. Ben para yönünden göç etme kararı almadım. Ben tekrardan altını çiziyorum. Ben mentalite yüzünden göç etme kararı aldım. Yani örnek veriyorum. Bak, para kazanılır. Tamam mı? Öyle ya da böyle. Ben işte 2 işte çalışıyordum. Para kazanılır. Ama gayret gösterdikçe toplumsal bilinç geriye gittiğini görüyorsan ondan sonra sen de en sonda diyorsun ki aman ne halleri varsa görsün. Ondan sonra bencil olmaya başlıyorsun. Evet, can sıkıcı. Girdim, baktım. Ben şunlara dikkat ettim. Yani ben kozmetik sektöründe çalışmaya devam etmek istiyorum. Ama aynı zamanda kimyada lider ya da kendi üreticileri olan bir ülkede yaşamam gerekiyor. Çünkü neden? Sen biliyorsun. Biz Türkiye'de ne yazık ki A'dan Z'ye her şeye artık dışarıya bağımlıyız. Evet. Ve bu bize ürün geliştiriyorsun. Mesela bir ürün geliştiriyorsun. İnsanlara arkadaşlar kalite sunmak istiyorsun. Ama maliyeti aşırı yüksek çıkıyor.
Maliyeti aşırı yüksek çıktığı için işverenler ne yapıyor? Git bunun maliyetini düşür diyor. Muadil ürün kullan. Sen göz göre göre çok kaliteli bir şey sunabilecekken onu değersizleştirmeye başladığınız zaman arkadaşlar bu insana bir de vicdanen çok büyük sorumluluk yüklüyor. Ve ben de yani böyle bir şey yapmak istemiyorum. Biz Almanya'da öyle mi? Sen hangi ham maddeyi kullanırken şu anda ürün geliştirirken fiyatını düşünüyorsun? Hayır, hiçbir şey düşünmüyorum. İstediğim kalitedeki ürünle Ar-Ge çalışması yapabiliyorum. Kimse de benim önüme set koymuyor. Yani bunu kullanma Ar-Ge çalışmalarında. Bu çok pahalı demiyor mesela. Tabii ki de. Çünkü adamlar her şeye ulaşabiliyor. Ellerinin altında. Ve zaten adamlarda şu bilinç var. Vermeden alamazsın. Ama bizlerde öyle bir bilinç yok. Yani Türkiye'ye gelen müşteriler de yurt dışından geliyorlar. Sen onunla bir anlaşma imzalıyorsun. Ondan sonra gidiyorsun o adamları gönderiyorsun gül oynuyor. Ondan sonra diyorsun ki biz bunun maliyetini düşürelim de daha fazla para kazanalım. Evet. Ne oluyor? Sen adamı bir kere dolandırmaya çalışıyorsun. Evet. Yani ben bundan çok rahatsız oluyordum artık. Çünkü ben ya arkadaşlar bakın çok güzel ürünler üretebilecekken, sunabilecekken bizim bunu yapamamamızın tek sebebi kendimiz bir şey üretemiyor olmamız. Evet. Ve insan köreliyor. Şimdi bizim sektörümüz o kadar gelişen, günden güne yani. Dün moda olan bugün olmuyor. Trafik gibi canlı. Evet, çok canlı bir sektör. Şimdi o canlı sektörde sürekli yerinde saymak insanı çok üzüyor. Görüyorsun şimdi trendleri takip ediyorsun, sosyal medyada görüyorsun, internette görüyorsun. Çünkü kozmetik sektörü yani hani dünyanın kalbinde yer alan bir sektör. Evet, çok nasıl ilaç kadınlarımız. bitmezse, evet ilaç sektörü nasıl bitmezse, gıda nasıl bitmezse kozmetik de insanlık devam ettiği sürece devam edecek Tabii bir ki sektör. de. O yüzden de yenilikleri insan sürekli televizyonda, reklamlarda zaten görüyor. Takip etmek istemese de görüyor. Bu yüzden bu sektörde kendini geliştirmek isteyip geliştirememek üzücü. Tabii ki de. İşte ondan dolayı baktım, araştırdım. En mantıklı Almanya'ydı. Yani Almanya beni kabul etmedi. Almanya'yı ben tercih ettim. İşte bu sebepten dolayı belki de yani bu bilinçte olduğumuz için biz belki de burada bu kadar çok zorlanmadık. Yani Evet, adapte olma biz konusunda zorlanmadık. Aha. Evet biz istedik. Mecburiyetten gelmedik. Yani. Mecburiyetten gelmedik. Sen biliyorsun ben hala da İngiltere'den 3 tane firmayla iletişim halindeyim. Yani ben Almanya'ya mecbur muyum? Değilim. Ama Almanya bana mecbur. Almanya sana mecbur. Çünkü Almanya'da nitelikli iş gücü yok. Bu sebepten dolayı evet Almanya bana mecbur. Evet Almanya'da laborantlar yok mu? Var. Kimyagerler yok mu? Var. Ama yani bunlar topladığınız zaman hani bir elin 5 parmağını geçmiyor. Kusura bakmasın kimse, bu realist bir yaklaşım. O yüzden Almanya nitelikli iş gücüne ihtiyacı olan bir ülke. Ama bir o kadar da onlar için süreci çok fazla titizlikle yürüten bir ülke. Yani ben araştırdım dediğim gibi. Zaten hani toplumsal hayatına ve diline dedemler burada yaşadığı için, hala 2 teyzem ve bir dayım burada yaşadığı için hakimdim. Hakimdin evet. Senin için çok yabancı bir yer gibi gelmedi Tabii ki de sana. şimdi benim zaten Almancayı kolay öğrenme sebebim de o. Çünkü ben zaten bu dilin içindeki bir aileye doğdum. Kulaktan da duydun. Kulağım da aşikardı. Hollanda'da olabilirdi. Fransa'da da olabilirdi. Belki ben şu anda Fransa'da parfüm geliştiriyor olacaktım. Mesela. Evet, biz diğer ülkelere de hep açığız yani kendimizi Almanya ile sınırlandırmıyoruz. Hep de konuşuyoruz aramızda. Daha iyi bir fırsat çıkar. Ya tabii ki de şimdi örnek veriyorum, affedersin bölüyorum. Şimdi örnek veriyorum. Adamın teki bana geldi dedi ki Mustafa Bey ben sizin ürününüzü Almanya'dayken aldım. Baktım altında sizin firmanızın ismi yazıyordu. Ben işte örnek veriyorum Amerika'da bir tane laboratuvar kuruyorum. Benim ürün geliştiricilere ihtiyacım var. Size 20 yıllık sözleşme şu kadar maaş. Lütfen gelin çalışın. Ben gözünün yaşına bakmam ki Almanya'nın. Yani. Ben tekrardan söylüyorum, ben açgözlü bir insan değilim. Yani maddi yönden açgözlü bir insan değilim. Ben her zaman hayat standartlarımı ileriye götürmek istiyorum. Ve ben ne kadar sürem kaldığını Allah'tan başka kimse bilmiyor ama kalan süremi Allah'ın izniyle hayırlı, güzel ve içime sinecek bir şekilde yaşamak istiyorum. Benim derdim bu. Başka hiçbir şey değil. İnan bana başka hiçbir şey değil. Zaten seninle bu konuları oturup saatlerce konuşuyoruz. Ben her zaman daha iyisini hedefleyeyim. Şu anki durumum zaten cebimde. Daha iyisini ama hedeflemek zorundayım.
Peki, şimdi tabii ki de kabulünü aldın. Sen bir de eğitim olarak gelmiştin. Onu daha sonra kendin daha detaylı değinirsin ama kabulünü aldın, uçağa atladın. Uçaktan itibaren ilk neler hissettin? Bana bunu açıklar mısın lütfen? Şimdi yepyeni bir başlangıç. Uçağa binene kadar ben zaten olayları idrak edebilmiş değildim. Onu söyleyebilirim. Uçağa binince şöyle oldum. Yani geri dönüşü olmayacak bir şekilde artık gidiyorum oldum. Çok ilginç duygular içerisindeydim. Yani korku da vardı, heyecan da vardı, belirsizlik de vardı. Her şey vardı. Özür dileyerek bir soru daha ekleyebilir miyim? Peki hiç şey var mıydı içinde? Ya yapamazsam geri dönerim. Ya o yoktu çünkü onu hiç istemiyordum. Onu hiç istemediğim için kafamda o yoktu. Tabii ki ailem bana şunu söyledi. Yapamayabilirsin, istemeyebilirsin. Her şey olabilir. Burası her zaman burada. Her zaman gelebilirsin. Bana zaten hani onu sağ olsunlar her konuda destekler. İlla hani orada gittin kalmak zorundasın. Hiç öyle bir baskı tabii ki de yoktu. Zaten kendim karar vermişim. Ama ben dönmek için çıkmadığım için bu yola kendime bunu yediremezdim. Belki de göç edecek olan arkadaşlara en çok da bunu bir tavsiye olarak vermemiz gerekiyor. Arkadaşlar, annelerimizin, babalarımızın evi her zaman bizim de evimiz. Bu cebimizde. Ama siz yola aman gideyim bir şansımı deneyeyim. Olmazsa Yapamazsam dönerim. dönerim. Evet. O Bu bakış galiba insana açısıyla- biraz rahatlık veriyor. Neyin rahatlığı? Bu Öyle senin şu düşünen- anda rahat olman Öyle gerekmiyor değil. ki. Hayır, onu demek istemedim. Böyle diyen arkadaşlarım var çünkü kendini böyle avutan. O onları galiba kendilerini rahat hissettiriyor öyle düşünmek. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence bu onları daha da kolaya itiyor. İşte onu demek istedim. İyi bir şey değil yani. Ya tabii ki de mesela şöyle düşünsene. Kursta geçemiyorsun. Aman bir kere daha denerim yoksa dönerim. Dönerim. Olmaz yani. Ya böyle bir bakış açısı yok Mesela yani. ben öyle düşünseydim hiç hırslı olmazdım. Başarmak için Tabii ki de. emek vermezdim gibi geliyor. Bana senin dediğin gibi kolaya kaçmak o. O yüzden ben hiç o ihtimal düşünmedim. Ama çok güzel. Ben de Açıkçası. düşünmemiştim zaten. Ondan sonra yani dediğim gibi bir sürü duyguyu bir anda yaşadım. Ve sen de biliyorsun benim geldiğim dönem tam korona dönemi, sınırlar kapalıydı. Hemen kısa bir süre sınırlar açıldı. O da sadece eğitim için gelenlere sınırlar açılmıştı. O yüzden biraz korkuyordum. Hı hı. Havaalanına indiğimde beni ne bekliyor, bana ne gibi sorular sorulacak. Zaten çat pat Almanca biliyorum. A2 seviyesine kadar öğrendim ama Türkiye'de hani konuşma pratiği yapmadan ne kadar öğrenilir? O yüzden korkuyorum. İşte birkaç cümle ezberledim. Neden geldiğimi açıklamak adına. Sürekli uçakta bunu tekrar ettim. Normalde ben uçak yolculuklarında kulaklığımı takarım, müziğimi dinlerim, böyle lay lay lom geçiririm yolculuğumu. Bu benim hiç öyle olmadı. O cümleleri çalışarak, tamamen ne yapacağımı düşünerek geçti. Sonra indik. Tabii her yer kar, 1 metre kar var. Biz de zor indik. Ondan sonra dedim eyvah, gerçekten sert kışı olan bir ülkeye geldim yani. Sonra işte havaalanında tam da beklediğim şekilde korkularımla yüzleştim. Herkes geçti sınırdan, bir tek ben kaldım. Polisler geldi, beni biraz sorguya çektiler vesaire. O yüzden birazcık stresli, panik dolu bir başlangıçtı benim için. Sonra işte tuttuğum eve doğru yolculuk başladı. 2-2,5 saat süren bir yolculuk. Hava çok soğuk. Yine korkularım devam ediyor. Bu sefer de tabii korkularım gittiğimde ev sahibiyle anlaşabilecek miyim? Ev sahibi yani şu anahtarı alayım derdindeyim. Ben anahtarı alayım eve yerleşeyim vesaire. Dediğim gibi korku dolu, heyecanlı yeni bir başlangıçtı. Belirsizliklerle dolu. Ertesi günü ben anlatayım sana. Yani uyuyup uyandıktan sonra ya ben geldim mi? Yani bura başka bir yer mi gibi bir durum oluştu ve karantina süresi vardı 14 gün. Tam belaydı. Yani evdeyim 14 gün boyunca. Farklı bir yerdeyim ama dışarıdaki hayata dahil olamıyorum, katılamıyorum. Sadece pencereden bakıp insanları inceliyorum. YouTube'dan video izliyormuş gibi. Evet ya. Ya da yani ne bileyim beni böyle koymuşlar tepeye.
Hani ben oradan tepeden kuş bakışı insanları izliyorum. Hayat akıp gidiyor. Yeni bir yer, yeni insanlar ama ben onların içine dahil olamıyorum. Ne bileyim bir markete gidemiyorum, alışverişe gidemiyorum. Ve şeyi ezberlemişim. Yani normalde öyle bir fırsatı olmaz insanın. Hemen hayata dahil olabilseydim belki o kadar inceleme şeyim olmayacaktı. Ben her komşunun camındaki çiçeğin rengine kadar ezberlemiştim. Çünkü 14 gün boyunca sadece onlara bakıyorum. Yani karşı komşuya bakıyorum. Çapraza bakıyorum. Şparkase kaçta açılıyor? Çiçekçi kaçta açılıyor? Dönerci kaçta açılıyor? Bunları takip ediyordum. Bunları görüyordum. Yani komik ama öyle ya da böyle. Yani o süreç de geçti ve e, uzun sürdü ama idrak etmem. Onu söyleyeyim sana. Gerçekten idrak etmem uzun sürdü. Çok da zorlu bir süreçti. Dediğim gibi kar var, korona dönemi, evde hiçbir şey yok, bir yatak yok, masa yok, bir şey yok. Yani eşyalar IKEA'dan gelene kadar sefil gibi bir hayat yaşadım yani orada. Kardan dolayı da gelememişlerdi Kardan da değil mi? gelememişti. Küçük bir yer olduğu için, şehir olduğu için yollar kapanıyordu, dağ yolu falan. Yani şimdi düşününce gülümsediğim, ne güzel anılardı, neler yaşayıp da bugünlere geldim dediğim günlerdi. Tabii ki o zaman zordu ama bir an bile bak o zorluğa rağmen bir an bile neden geldim, dönsem mi, ay ne yapacağım, zorluk çok zor falan demedim ama çok zordu. Bürokrasisi ayrı zordu, anlaşamıyorsun ayrı zordu. Çok zordu yani gerçekten. Ama bak şimdi buradasın. Evet. Sen ilk geldiğinde. Şimdi senin benden farkın, sen büyük bir şehire geldin. Evet. Ben küçük bir yere geldim. Ya büyük bir şehre geldim de o da tam bir komedi oldu. Yani şimdi ben biliyorsun ki gece 3'te uçaktan Köln'e indim. Hı hı. Bende hiçbir sıkıntı çıkmadı yani polisler açısından hiçbir sıkıntı çıkmadı. Zaten koronanın son dönemleriydi. İndim uçaktan, çıktım dışarıya, kız kardeşimle buluştum. Şöyle bir etrafıma bakındım. Ondan sonra taksiye gittik. Her şey burada başladı. Tamam mı? Bak taksiye bindik. Kafamı bir kaldırdım. Aynada bir Trabzonspor amblemli bir araba süsü vardı. Eyvah dedim Kendini yani. hiç Almanya'ya gelmiş gibi hissetmeden o zaman. Yok direkt eyvah dedim. Ondan sonra tabii Türkçemiz bizim buradaki yaşayan gurbetçilere kıyasla çok çok daha iyi olduğu için Direkt belli oldu. direkt belli oldu kız kardeşimle konuşmamdan. Adam dedi ki siz yenisiniz galiba dedi. Dedim evet abi yeniyiz. Neden geldiniz ki dedi. Ya benim de zaten en ifrit olduğum soru bu. Neden geldiniz ki? Tamam mı? Sana ne ya? Sana ne yani? Sen neden buradasın? Biz sana soruyorum. Onun kurulu düzeni Ama var. ben de düzen kurmaya geldim. Onun kurulu düzeni var. Yani çocukların okulu olmasa dönecek o. Ha. Ya da ihtiyarsa onun çocukları, torunları burada olmasa o dönecek zaten. Ha. Anladın mı? Her zaman onları bağlayan bir 404 var yani buraya. Neyse. Neden geldin dedi. Abi dedim çalışmaya geldim dedim. Mesleğin ne dedi. Söyledim. Ya dedi senin gibi dedi bilinçli insanlar da ülkemizi terk ederse dedi ne olacak dedi. Dedim ki abi senin de dedim 2 tane 3 tane evladın varmış dedim. Git dedim bak ben buradayım dedim. O zamanlar hani seni kastederek söyledim. Eşim burada dedim. Kız kardeşim burada. 3 tane dedim açık var. Git dedim çocuklarını Türkiye'de okut. Bizim yerimizi alsınlar. Çünkü dedim seni dedim ilgilendirmiyor. Hı hı. Ve benim buraya neden geldim? Tapus sende de değil dedim. Ya dedi ben de onu kastetmedim dedi. Başka bir ülkeye neden gittin? Ya adama diyorum ki ben buraya yeni geldim. Zaten garip bir psikolojideyim. Daha fazla neden üstüme geliyorsun? Yani sen dedim aynı anda nasıl hem sosyal demokrat hem de aşırı derecede bir sağcı olabiliyorsun dedim. Bunu hiç düşündün mü dedim. Ben dedi o açıdan dedi hiç düşünmemiştim dedi. Zaten dedim bunu düşündüğünüz anda dedim hareketleriniz dedim ona göre dedim değişecektir dedim. Ondan sonra çok şükür ki geldik kız kardeşimin evine. Ben taksiden indim. İkinci gün benim için seninki gibi önemliydi. Şimdi beni biliyorsun ben korona, karantina dinlemem. Bir de büyük Köln'e gelmişim. şehirde kim seni takip edecek? Küçük şehirde sen çıkıyorsun dışarıya hemen seni yandaki görüyor. Helgalar. Aynen. O yüzden. Yani çıktım kahve yaptım Rhine'a gittim. Ya zaten olayın saçmalığı da o biliyor musun? Bak o kadar aptalız ki bunu bile sorgulamadık. Uçağa binmeden önce test yaptırıyorsun. Uçaktan geliyorsun bir de 14 gün karantinada kalıyorsun.
Evet ya. Ya salaklığa bak, zaten testin negatif olunca uçağa binemiyorsun. Yani neden kalkıp ben bir de 14 gün karantinada kalıyorum ki? İkinci gün kahvemi yaptım. Rhine Nehri'nin kenarına indim. Bir adamla bir köpeği yürüyüş yapıyordu. Müsaade istedi, oturdu. Laflamaya başladık. Ben dedim işte yeni geldim ama tabii ben de A2, B1 Almancamla konuşuyorum. Yani yerlerde Almancam, tamam mı? İşte ondan sonra bana mesleğimi sordu. Ben dedim ki ben dedim kimya yüksek mühendisiyim. Ne iş yaptığımı sordu. Hani hangi sektörde çalıştığımı sordu. Hepsini anlattım. Bakın arkadaşlar, en acısı ne biliyor musunuz? Ben burada ömrüm boyunca görmemiş olduğum saygıyı gördüm. Şimdi Türkiye'de sen yüksek kimyagerim dediğin zaman sabuncusun diyorlar. Bilgisayar mühendisiyim dediğin zaman formatçısın Formatçı. diyorlar. Otomotiv Ha? mühendisiyim dediğin zaman kaportacısın. Yani hep bir küçümseme var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hep bir küçümseme var. Ama adam bana yani öyle bir hayranlıkla bakıyordu ki anlatamam sana. Saygı duyuyor senin mesleğine, Okumana, tecrübene. eğitimine adam saygı duyuyor. İşte o anda iyi ki dedim ya. İyi ki dedim ben bunu yaptım. Gerçekten. O anda iyi ki ben bunu İkinci yaptım gününde dedim. iyi ki dedirtti adam sana. Gerçekten. Çünkü mentalite bak. Zaten bu da benim mentaliteden dolayı buraya geldiğimi size kanıtlıyor arkadaşlar. İkinci günde mesleğime olan insanların saygısı beni büyüledi. Okumuş insana verdikleri değer beni büyüledi. Hı hı. Bak adam benim karakterimi bilmiyor, etmiyor. Ama adam ona rağmen bana saygı duyuyor. İşte benim istediğim olay buydu. Diyeceğim nokta o. Peki sen ne zaman dedin iyi ki diye? Ben ne zaman iyi ki dedim? Ben Almanya'da işe başladığım zaman iyi ki dedim. Daha doğrusu işe başladıktan bir ay sonra iyi ki dedim. Çünkü işe başlayana kadar ister istemez arkadaşlar dipnot olarak söyleyeyim. Eğitim için geldiğim için ben kağıt üzerinde diyeyim. Aslında öyle bir niyetim yoktu. En kolay o şekilde gelebildiğim için eğitim ile geldim. Bir bloke hesap yapıyorsunuz. Türkiye'den belli miktar bir parayı Alman banka hesabına bloke ediyorsunuz. Belli banka hesapları var. Her ay size düzenli olarak bu miktar maaş gibi ödeniyor. Yani burada amaç siz Alman devletine yük olmadan buradaki ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğinize dair bir yıl boyunca Bir banka bir garantisi. banka garantisi. Dolayısıyla benim param oradan geliyor. Başka bir gelirim yok gelir gelmez iş bulamadığım için. Şimdi o yüzden o para benim için her zaman Türk parası. Yani öyle düşünüyorum. Tabii ki de. O yüzden bir şey alırken hep bir hesap yapıyorum. Bir de otomatikman fiyatları euro değer kazandıkça Türk lirası karşısında iyice insanın içi acıyor. Aynen öyle. İlk geldiğim zaman euro herhalde 8-9 falandı. Giderek büyük bir ivmeyle artıyordu zaten. 10, 12, 15, 20 diye. O yüzden hep hesap yapmak zorunda kalıyordum. İşte 1 euroya bir şey alıyorsam işte bu 10 lira. Hani çok pahalı geliyordu bana ve onu atlatamıyordum onu. Tabii ki de o Ne psikolojiyi anlıyorum. zaman ki işe başladım, ne zaman ki paramı euro olarak kazanmaya başladım. O zaman dedim ki evet alım gücünü o an fark ettim diyebilirim. İşe başlayana kadar alım gücünü hissetmedim. Ama o zaman dedim ki vay be yani bu şartlarda yaşıyor bu insanlar. Burada doğan çocuklar ne kadar şanslı demiştim. Peki hiç şunun sorgusu yaptın mı? Mesela bak ben bunu yapmıştım ilk maaşımın sonunda. Hı hı. Kirayı ödemiştim, faturalarımı ödemiştim. Kafamda bir mutfak masrafı hesapladım Hı ve hı. geriye kalan parayla neler alabildiğimi Evet. Amazon'dan girip Evet bakmıştım. ben de Türkiye'de hayalini bile kuramayacağım. Çantayı alıyorum mesela. Yani çok marka aşırı iyi bir marka. Bir çantayı ben bir aylık maaşımdan tüm masraflarımı düştükten sonra alabiliyorum. Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? İmkansızdı yani. Yani o yüzden senin dediğin gibi yani bir ay masraflarını çıkardığında istediğin çantayı alıyorsun. Bir ay masraflarını çıkardıktan sonra kalan parayla Mesela 2 gün 3 gün bir yerlere kaçıp güzel bir tatil yapabiliyorsun. Mesela ben istediğim hani teknolojik sanal gözlük gibi Hı hı. onların hepsini alabiliyorum yani. Bu da insanı motive ediyor. Zaten bir insan ne için çalışır? İyi koşullarda yaşam sürebilmek için. Şimdi bunu daha ilk maaşında hissettiriyor sana bu ülke. Öyleydi yani. İlk duygularım bunlardı. Bunu gördüğüm zaman dedim ki tamam ya.
Şimdi maddi sorunları rafa kaldırdığın zaman zaten hayatın keyfini yaşamaya başlıyorsun. Çünkü maddi sorunlar insana hayatına stres getiriyor, üzüntü getiriyor. Hastalık getiriyor. Yani her şeyi getiriyor. O yüzden önce bu sorunu ortadan kaldırmak gerekiyor ki sonrasına odaklanabilesin. Bak, o sorun ortadan kalktıktan sonra insan kendini geliştirmek, yeniliklere açık olabilme şansını elde ediyor. Çünkü o hep önüne bir engel olarak geliyor. Sonra başka şeylere odaklanıyorsun. Neler yapabilirim? Yeni fikirlere açık oluyorsun. Ama Türkiye'deyken zaten sürekli kafam bunda olduğu için hep bir para, gelir, maddiyat, bunları düşünmek mecburiyetinde kaldığın için ona zaten sıra gelmiyor. Bir de hani burada vize problemin olmadığı için hafta sonu başka ülkelere yani Evet. ulaşabiliyor olmak tabii ki. çok güzel bir duygu. Evet, Almanya'nın hani coğrafi konumu itibariyle çevresindeki tüm ülkeler zaten gezilecek, görülecek ülkeler. Evet. O yüzden de o yönden de şanslıyız. Şu da beni çok etkilemişti. İstanbul'da yaşarken almış olduğum arabayı buraya gelirken sattığım için o sattığım yani arabamın eder fiyatının 1/3 fiyatıyla burada direkt o arabamdan 10 yaş daha genç bir araba alabilmiştim. Ve ondan sonra şunu fark etmeye başladım Almanya'da yaşadıkça. Araba bir makine Evet. ya da mutfak robotu bir makine ya da bir yemek takımı, bir eşya ve bunlar bize hizmet etmek için yani bize Üretilmiş. hizmet etsin diye para verip satın aldığımız şeyler. Evet. Ama biz maddi şeylere aşırı derecede bir değer yükleyip bağ kuruyoruz. Ama sebebi ne? Zor elde ediyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Türkiye şartlarında çok zor elde ediyoruz. Geçen gün bir tane üniversiteden arkadaşım arabasını satıyordu. İlk arabasıymış. Arabasını satarken çok duygu dolu kaç cümle yazmış. Bu beni o kadar çok yani etkiledi ki hemen arkadaşıma yazdım. Yani sonuç olarak bu bir makina. Yani boş ver. Allah sana her zaman daha iyisini nasip edecektir. Ama üzülme. Tabii ki de ilk arabandır anlıyorum ama yine de üzülme. Çünkü bu bir makine. Makine. Yani sen arabanın yağını, suyunu değiştirdiğin zaman araba sana şükür mü ediyor, teşekkür mü ediyor? Nasıl bu duygusal bağı kuruyorsun? Yani bu da beni çok etkiliyor Almanya'da. Bir şeylerle bu da beni çok etkiliyor Almanya'da. Bir makinenin ya da bir eşyanın bir makine ya da eşya olduğunu bilincinde olmak. Çünkü zor elde etmediğin için başına bir şey gelse de hastalanacak derecede üzülmüyorsun. Üzülmüyorsun çünkü yenisini alabilmek zor değil. Ya benim Almanya'da hoşuma giden şu. Evet, insanların alım gücü var. Bir cihaz bozulduğu zaman hemen anında yenisine sipariş edebilecek güce sahip. Ya da bozulmasın. Ya da bozulmasın. Aynen öyle. Ama işte buradaki bu Verschenken mevzusu var ya, ücretsiz verilen ürünler. Bu sistem yani o kadar insanlar alışmış ki üşenmiyor. En ince ayrıntısına kadar o ürünü fotoğraflıyor. Ücretsiz bile veriyor olsa o ürünü her türlü ayrıntısını ve kusurunu belirtiyor. Yani bu bile bence yeni sahip olacak, yeni alacak kişiye ücretsiz bile alıyor olsa değer verdiğini gösteriyor ve onun kusurlarını açıkça belirtiyor ki gelip alan kişi onun kusurlarını bilerek alsın. Ve hani çöpe atmaktansa bunun için mesai harcıyor. Bu da dolayısıyla zaten buradaki çöplerin ayrılma mevzusunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. O yüzden hani bu elden çıkarırken bir ürünü farklı bir insanın da bundan yararlanmasını sağlayarak bir döngü oluşuyor. Ve israf edilmiyor. Her cihaz değerlendiriliyor başkaları tarafından falan. Yani bu hoşuma gidiyor. Ama Hani onlar- insanlar hemen atmıyor çöpe. Kurtulayım da bundan deyip çöpe atıp da yenisini almıyor. İşte bak bu zihniyette yaşayan, paylaşımcı bir zihniyette, saygı çerçevesinde yaşayan yani topluma şu bakış açısıyla yaklaşan bir insan topluluğunun. Onlar ama taharet almıyor. Ya o insan topluluğunun içerisinde nasıl yaşayabilirsin ki? Ben kendime orada yaşamayı layık görmedim. Onlar taharet almıyor. Yani bakış açısına bak. Adam Müslümanlığın bize emrettiği paylaşımcılığı yapıyor. A'dan Z'ye her şeye saygı gösteriyor.
Alım gücü olmasına rağmen israf etmiyor. Alım gücü olmasına rağmen israfa karşı adam. Doğaya gözü gibi bakıyor. Hayvanlara gözü gibi değer veriyor. Evet. İnsana Ama- saygı duyuyor. Ama taharet almıyor. İşte bunu da yapsa kusursuz olmuş olacak Evet. onun zihniyetine göre, anladın mı? Ya adamı Ya da o zaman da farklı bir kulp bulacak. Bugünkü konumuzda aslında yani geçmişe gittik 4 yıl kadar, 3,5 yıl kadar geriye gittik ve o günkü duygularımızı, korkularımızı, endişelerimizi, heyecanımızı ben tekrar vallahi yeniden yaşadık. yaşadım. Ben de yaşadım gerçekten. O yüzden bence çok keyifli oldu benim adıma. Benim açımda da çok keyifli oldu. Ve şunu hatırlamış oldum. Çünkü bir zaman sonra bunu unuttum. İlk bir yıl ben yeni bir ülkeye göç ettiğimin farkındalığıyla uyanıyordum sabahları. Gün içerisinde an geliyordu. Ya ben birkaç ay önce buraya geldim, yepyeni bir yer. Hani ya ben hala buradayım, yani tutunabilmişim, başarmışım duyguları geliyordu sürekli ve böyle bir tebessüm oluşuyordu yüzümde. Ama bir yıldan sonra sen hep dersin ya, radyo televizyon vergisini üçüncü kez taksidini ödemeye başladığında Hı. artık burası senin normalin oluyor diye. Evet. Gerçekten öyle. Radyo televizyon vergisi de arkadaşlar, yani biz 6 ayda bir ödemeyi seçtiğimiz için üçüncüsü işte 1,5. yıla tekabül ediyor. Hani artık bir yılı geçtikten sonra insan şu hisse giriyor, yani biz öyleyiz en azından, genelleme yapmayayım da hani artık oldu. Ondan sonra yani şey oluyor artık, hani burası normalin oluyor. Artık sanki doğduğundan beri buradaymışsın gibi. Yani ben öyle hissediyorum açıkçası. Yani Ya. bu tamamen adapte olmuşum artık demek bence. Beni en çok üzen nokta ne biliyor musun? Bir cümle kurdum da ona da bir ufak değinmek istiyorum. Şimdi bizim burada doğup büyüyen 69 kuşağının çocukları var ya. Hı hı. Şimdi onlar diyor ki biz ne Türk olabildik ne Alman olabildik. Hı hı. Aslında onların tarafı belli. Onlar tamamen bir Alman. Çünkü onlar Türkler gibiler, Türk gibi değiller. Hı hı. Ama biz ne yazık ki ne Türk olabiliyoruz şu anda ne Alman olabiliyoruz. Evet. Çünkü neden? Almanya'da kendi daha özümüzü tamamen, çünkü köklerimiz çok derinde olduğu için kendi özümüzü daha bir kenarıya bırakamadık. Değiştik mi? Olumlu yönde çok değiştik. Ama Türkiye'ye gittiğim zaman aşırı derecede bir yadırgamaya başlıyorum. Aşırı. Evet. Yani bu insanlara şımarıklık olarak gelebilir ama hayır. İnsan kolaya çabuk alışır. Şimdi Hı hı. bunu birazcık açacak olursak çevrenin temizliğine çabuk alışıyorsun. Evet. İnsanlara saygı göstermesine çabuk alışıyorsun. Hı hı. Saygı göstermeye çabuk alışıyorsun. Bir şeylere ulaşabilmeye çabuk alışıyorsun. İşte buradan Türkiye'ye gittiğim zaman şimdi ben oturuyorum bazen, mesela sen biliyorsun beni, hani ben akşamleyin o Kadıköy kitapçısının oraya gidip çay kahve içmeyi seviyorum. Hani oradan böyle bir denize baktığım zaman bu düşünce aklıma geliyor. Hı hı. Ben kendi doğup büyüdüğüm ülkede yabancı gibi hissediyorum kendimi. Öyle oluyor artık. Çünkü düşünsene, yılın 11 ayı Almanya'dasın. Hadi en fazla bir ayı da Türkiye'desin. Şimdi tabii ki de 11 ayını geçirdiğin yer, artık oraya alışıyorsun her şeyle ve yadırgamaya başlıyorsun gittiğinde. Belki birçok şey sana batıyor. Çünkü normalde Fazlasıyla. 12 ay orada yaşadığın için hep gördüğün şeyler artık bir süre sonra normalleşmeye başlıyor, kabullenmeye başlıyorsun. Ama farklı yerde bunların aksini olumlu yönde görüp yaşayınca bu sefer gittiğin zaman oradakiler seni eskisinden de fazla rahatsız etmeye başlıyor. Yani mesela ben bu sene yaşadım bunu, biliyorsun. Yaya geçidinde yaya yol verdiğim için anama küfür edildi. Yani Evet. daha ötesi bir şey yok. Videolar var ya Instagram'da, adam yol veriyor da arkada zincirleme kaza oluyor. İnsanlar o kadar alışmamış ki çünkü yaya geçidinde Yani- durulmasına. Çevreye verilen bilinçli zarar. Kaybettiğimiz, çok yazık ve kahrolduğumuz, hani yepyeni kadın değerlerimiz öldürülüyor. Onun dışında bir sürü haksızlıklar, bir sürü saçma sapan şeyler. En basitinden şunu düşünelim. Bizim ülkemizde lüks ve ihtiyaç kelimelerinin anlamları bilinmiyor. Bak sana bunu hemen özetleyeyim. Romatizma hastası bir insanın haftada bir kere termal otele gitmesi lüks müdür, ihtiyaç mıdır? İhtiyaç tabii ki. Evet, çünkü bu ihtiyaç olmasaydı zaten Alman devleti Almanya'da... bunun bir kısmını karşılamazdı. Evet.
Şimdi demek ki romatizma hastasının, altını çizerek söylüyorum, haftada bir kere ya da ayda 2 kere düzenli bir şekilde termal sulara gidip o sıcak suların vücudundaki romatizmal iltihaplara faydasından faydalanabilmesi bir ihtiyaç. Hı hı. Şimdi bizim ülkemizde buna bakış açısı şu şekilde. Neriman'ı gördün mü? Loto vurmuştur kesin, bak termale gidiyor. Sen bu cümleyi söyleme hakkına nereden ulaşıyorsun? Sen Neriman'ın nereden ulaşıyorsun biliyor musun? Sen Neriman'ın çektiği acıları çekmiyorsun. Çekmediği için bu cümleyi kurabiliyorsun. Halbuki sen Neriman'ın ağrılarını çekmiş olsan sen dersin ki ay kadıncağız nereden para bulduysa Allah şükürler olsun bulmuş da gidiyor termal otele, inşallah iyi olur diyebilirsin. Ama bunu diyemiyorsun. Çünkü onun çekmiş olduğu acıyı çekmiyorsun. Evet arkadaşlar, bugün Yine başınızı Biraz. şişirdik. evet. Yani bugün dediğim gibi bayağı bir eskilere gittik. Buraya geldiğimiz zamanki duygularımızı, düşüncelerimizi konuştuk. Göç etmekten önceki kırılma noktalarımızı konuştuk. Yani bizim göç hikayemiz Bu şekilde. bu şekildeydi. Sizlerin de gerçekten göç hikayelerini merak ediyoruz bu arada. Özellikle son 2-3 yılda gelmiş arkadaşların. Yani yorumlarda bizimle paylaşmak isterseniz çok memnun oluruz, seviniriz. Merak ediyoruz çünkü. Bizim gibi aynı düşüncelerde olup ya da yakın düşüncelere sahip olduğunuz için mi göç ettiniz, başka sebeplerden dolayı mı, çocuklarınızın geleceği için mi? Ne için siz de Almanya'ya göç ettiniz? Neden Almanya'yı seçtiniz? Bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. O zaman kendi aramızdanın 6. bölümünden veda ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.